Bir yanda Fatih Sultan Mehmet, diğer yanda Uzun Hasan. İki Türk 15. yüzyılın en büyük savaşında karşı karşıya geldi. Aralarındaki bitmek bilmez çekişme Otlukbeli Savaşı ile sonuçlandı. Bu mücadeleden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. İstanbul'un fethinden sonra Fatih, Avrupa, Akdeniz ve Karadeniz'de güçlenerek nüfuz elde etmek istiyordu. Bu emelini gerçekleştirmeden önce Doğu sınırlarını güvence altına almalı ve Ankara Savaşı'nda Timurlulara destek veren Akkoyunlu tehdidini bertaraf etmeliydi. Uzun Hasan ise Doğu İpek Yolu hakimiydi. Karadeniz ve Akdeniz ticaret yollarında da egemenlik kurup batıya açılmak istiyordu. Yani iki tarafın güç çekişmesi başlıyordu. Peki Uzun Hasan ve hakim olduğu Akkoyunlular hakkında ne biliyoruz? Akkoyunlular 14. yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkmış konfedere bir beyliktir aslında. Bünyesinde birçok aşireti bulundurmaktadır. Diyarbakır'da aslında ortaya çıkıyorlar. Daha sonrasında İran coğrafyasına, Doğu Anadolu, Diyarbakır'dan sonra Doğu Anadolu bölgesi, daha sonrasında da İran coğrafyasına ve Tebriz'e hakim oluyorlar ve başkenti Tebriz yaparak geniş bir coğrafyaya hakim olduklarını görüyoruz Karakoyunluların. Akkoyunluları aslında biz en bilindik hükümdarı Uzun Hasan'dır. Uzun Hasan, Karakoyunlu Sultan Cihanşah'la yaptığı mücadele sonucunda İran coğrafyasına, devletinin coğrafyasını genişleterek büyük bir alana sahip olduğunu biliyoruz. Tabii Uzun Hasan'ın en büyük hedefi Timur'un bıraktığı tüm sahaya hakim olabilmekti. Karşısındaki en büyük rakip de Karakoyunlu Sultan Cihanşah'tı. Sultan Cihanşah'ı çok planlı bir şekilde tarih sahnesinden kaldırdıktan sonra onun oğlu Hasan Ali ve daha sonrasında da Timur'un torunu Ebu Said'le yaptığı mücadele sonucunda hem İran coğrafyasına hem de aslında Herat'a kadar tüm İran, Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan sınırlarına kadar coğrafyasını genişletti. Uzun Hasan'ın Cihanşah'tan sonraki en büyük ikinci rakibi elbette Fatih'ti. Karakoyunlulardan sonra Osmanlı'yı da yenerse büyük bir imparatorluk kurabileceğine inanıyor, yazdığı mektuplarla, fermanlarla bunu sık sık dile getiriyordu. Fatih ve Uzun Hasan arasındaki ilk iletişim mektuplaşmalarla başladı. Aralarında gittikçe artan bir gerilim vardı. İkisinin de mektupları savaş tehditleri ve üstünlük ifadeleri içeriyordu. Bu durum size de Ankara Savaşı öncesinde Yıldırım ve Timur arasında yaşananları hatırlatmadı mı? Osmanlı aynı kaderi tekrar yaşayabilir, imparatorluk sarsıntılarla dolu bir fetret devrine tekrar girebilirdi. Ama Fatih ne yapıp edip Doğu sınırlarını sağlamlaştırmaya kararlıydı. Karamanoğulları, Dulkadiroğulları ve Memlük beyleri kiminle ittifak kuracakları konusunda zor anlar yaşıyordu. Hatta hanedan üyeleri arasında taht kavgaları dahi başlamış, kimi beyler Osmanlı'ya, kimileri de Akkoyunlulara destek verir hale gelmişti. Uzun Hasan, Tokat valisinin Osmanlı'ya vergi ödemesini bahane ederek kumandanlarından Ömer Bey'i ve oğlu Yusufça Mirza'yı Tokat üzerine sevk ederek şehri 1472'de yakıp yıktırmıştı. Ayrıca kendisine sığınan Karamanoğlu Bey'i Pir Ahmet'in isteği üzerine oğlu Yusufça Mirza'yı Tokat'tan Konya'ya göndermiş, Dulkadiroğulları'nın askeri desteğiyle Karamanoğulları topraklarını ele geçirmişti. Tokat ve Konya meselesi, iki Türk devleti arasındaki çekişmelerin işbirliğine dönüşmesini imkansızlaştırmış, kontrol altına alınması ve engellenmesi mümkün olmayan bir savaşın habercisi olmuştu. Gerilim gitgide artıyordu ancak Uzun Hasan destek almadan istediği başarıyı yakalayamayacağının farkındaydı. Peki nasıl bir yol izledi? Özellikle Osmanlı ile o dönemde sürekli savaş halinde olan, çatışma halinde olan Venediklilerden, yine Macarlardan ve bunun dışında Papa'dan yardımlar aldığını görüyoruz. Uzun Hasan Osmanlı topraklarına ve Trabzon'a hak sahibi olmak ve o coğrafyaya hakim olmak isterken Fatih de doğudan gelecek herhangi bir tehlikeyi istemiyor. Ve Uzun Hasan'da Fatih'e karşı koyabilecek bir gücü yok o dönemde. Her ne kadar kendisini güçlü de hissetse ordusu çok güçlü değil bir kere. Çünkü Fatih'in ateşli silahları, topları ki İstanbul fethinde de gördük zaten. Çok gelişmiş büyük bir ordusu, gelişmiş bir silah, top ve silah teçhizatı var aslında. Ateşli silahlar var Fatih'in ordusunda. Karşı tarafa baktığımızda da Uzun Hasan'ın ordusunda hala oklar, yaylar, mızraklar, kalkanlar daha ateşli silahla tanışmamış.
Akkoyunlu Türkmenleri, Uzun Hasan'ın ordusunun sayıca da az olması biraz sorun teşkil ediyor. İşte bu yüzden Batı, Uzun Hasan'ın yardım istemesi için biçilmiş kaftandı. Çünkü Venedik, Papa ve Haçlı ruhunu yaşatan diğer tüm Avrupalılar Fatih'in yolunu kesmek ve giderek artan gücüne dur demek istiyordu. Özellikle Venedik, Fatih ile savaştığı takdirde Uzun Hasan'a ateşli silah yardımı yapacağına dair söz verdi. Diplomatik görüşmeler sonucunda Venedik, Mersin bölgesine gemilerle toplar ve ateşli silahlar göndermeye başladı. Ancak Osmanlı bundan haberdardı. Silahlar Uzun Hasan'a ulaşmadan duruma müdahale edip hepsine el koydular. Bu arada tabii sürekli Venedik'ten, doğudan, batıdan sürekli Uzun Hasan'ın yanına elçiler geliyor. Bunlardan bir tanesi mesela Joseph Barbaro. Çok da ilginç şeyler anlatıyor. Yani işte heyetleri nasıl karşıladığını, Uzun Hasan'ın kendisini çok iyi ağırladığını, işte uzun boylu olduğunu, çok nazik ve kibar birisi olduğunu, hatta Hint'ten de yani birçok yerden, farklı ülkelerden elçilerin geldiğini, hatta Hindistan'dan da elçilerin geldiğini, zürafanın ve filin getirildiğini, muhteşem bir sofra kurulduğundan bahsediyor. Uzun Hasan gelen elçilerden de Batı'nın desteğini almaya çalıştığını fakat çok da sonuç alamadığını görüyoruz. Sonrasında tabii 1473 yılında 11 Ağustos Çarşamba gününe denk gelen Otlukbeli Savaşı gerçekleşiyor. Uzun Hasan, Karamanoğulları beylerinin kışkırtmaları ve Batı'nın da desteğiyle Fatih'i yenebileceğine inanıp bu sefere çıktı. Fatih'in ilk işi ise Uzun Hasan'ın durdurulması için önce bir kuvvet göndermek oldu. Daha sonra kendisi de İstanbul'dan hareket ederek yaklaşık 40 gün süren Sivas'tan Erzincan'a doğru devam eden yolculuğuna çıktı. Yol boyunca ordusunun sağ ve sol kanatlarını güçlendirmeye devam etti. Her an her yerden çıkabilecek olan Akkoyunlu ordusuna karşı hazırlıklı ve temkinliydi. Sonunda Otlukbeli denilen bölgeye gelindiğinde Uzun Hasan'ın ordusuyla karşılaştı. Böylece 8 saat sürecek olan o büyük savaş başladı. Fatih Sultan Mehmet'in ordusu 70 bin ve 100 bin arasında geçiyor kaynaklarda. Uzun Hasan'ın ordusunun da 40 bini mızraklı ve kalkanlı dediğimiz ilkel silahlarla, diğer 30 bini de normal süvarilerden oluşan yine 70 bin ordusu var. Bu savaşın sonucunda Akkoyun ordusu yeniliyor. Tam yenilmek üzereyken Uzun Hasan savaşı terk ediyor. Kendi yerine kendisine benzeyen Pir Mehmet diye birisini bırakıyor ve savaş alanını terk ediyor. Yine oğlu Uğurlu Mehmet savaş alanında bu arada. Babası Uzun Hasan'ın ve kardeşinin savaş meydanından gittiğini görünce kendisi de savaşmayı bırakıyor. Tabii Uzun Hasan diyerek yakaladıkları, esir aldıkları Pir Mehmet Fatih'in huzuruna götürüldüğünde Uzun Hasan olmadığı anlaşılıyor ve orada katlediliyor. Uzun Hasan savaş meydanını bırakıp kaçtığında sancağı, mehter takımı, hazinesi yani her şeyi orada kalmıştı. Hepsi savaşın galibi Fatih'e teslim edildi. Bu durum Uzun Hasan için büyük bir itibar zedelenmesi ve hayal kırıklığı olmuştu. Çünkü Cihanşah'ı yendikten sonra etrafa gönderdiği tüm zafernamelerde Osmanlı topraklarını da ele geçireceğini söylemişti. Tabii Otlukbeli Savaşı niçin önemli? Bir kere iki Türkmen devletin aslında Osmanlı'nın ve Akkoyunlu'nun doğu sınırlarını belirleme açısından çok önemli. İki devletin karşılaşması, doğu sınırlarının belirlenmesi, bunun dışında yine Doğu ve İran üzerinden geçen ticaret yollarının kontrol altına alınması çok önemliydi. Fatih Otlukbeli Savaşı ile birlikte bu ticaret güzergahını ele geçiriyor ve orada bir takım imtiyazlar elde edebiliyor. İpek yolu, ticaret yolu o bölgeden geçtiği için. Bir taraftan da baktığımızda Otlukbeli Savaşı'nın sonucu olarak doğudan gelen daha önce Timur saldırısı, yani Yıldırım Beyazıt ve Timur'la yaptığı Ankara Savaşı'nda Osmanlı'nın yaşadığı büyük yenilginin korkusu da aslında devam ediyordu. Bu Otlukbeli Savaşı ile birlikte artık doğudan öyle bir tehlike gelemeyeceğini anladılar. Bu savaştan sonra da bir fetret devri başladı. Ama Osmanlı için değil, Akkoyunlular için. Savaşın getirdiği itibar kaybı, Uzun Hasan'ın prestijini ve gücünü kaybedişi, vefatıyla birlikte aşiretlerin güç mücadeleleri derken Akkoyunlular uzunca bir süre fetret devri yaşadı. Sonunda Uzun Hasan'ın oğlu Sultan Yakup devletin başına geçti.
Ama artık Akkoyunlular eski ihtişamını kaybetmişti. Osmanlılarla rekabet edecek bir halde değillerdi. Bu yüzden Sultan Yakup döneminde Osmanlılarla daha pozitif ve barışa dayalı ilişkiler kuruldu. Yavaş yavaş da Sultan Yakup'tan sonra Akkoyunluların yıkıldığını ve yerine yeni bir devletin kurulduğunu görüyoruz. Fakat bu sefer öğretisel olarak, mezhepsel olarak 12 imamcı Şii olan Safevi Devleti yeni ve güçlü bir şekilde kuruluyor ve Osmanlı'nın yeni rakibi Safeviler oluyor diyebiliriz. Otlukbeli Savaşı tarihe iki Türk'ün savaşı olarak geçti. Fatih bu savaşın ardından dört bir yana gönderdiği fetihnameleri Uygur alfabesiyle yazdırdı. Ancak büyük zaferinin ardından Fatih'in neden Akkoyun ordusunu takip edip tamamen yok etmediği akıllarda bir soru işareti bıraktı. Kimilerine göre bunun sebebi Fatih'in her ne kadar rakip olsalar da Oğuz boylarından gelen bir Türk ve Müslüman ülkeye zarar vermeyi doğru bulmamasıydı. 15. yüzyılın en büyük savaşını gerçekleştiren bu iki Türk'ten birini, Fatih'i çok iyi tanıyoruz. Peki ya Uzun Hasan nasıl bir hükümdardı? Tabii Uzun Hasan'a baktığımızda neden Uzun Hasan olarak geçiyor adı? Kaynaklar Uzun Hasan'ın boyundan dolayı uzun kemikli ve iri yapılı olduğundan bahsediyorlar. Hoş sohbet olduğundan bahsediyorlar. Tasavvufa çok meraklı olduğunu, hatta Uzun Hasan'ın kendi hükümdarlığı döneminde her cuma ilim sohbetleri yaptığını, tasavvufla ilgili sohbetler yapıldığını biliyoruz. Kur'an'ı Türkçe'ye çevirdiğini biliyoruz Uzun Hasan'ın ve meclislerde de, o ilim meclislerinde de Türkçe olarak Kur'an'ı okuduğunu ve üzerine konuştuklarını da biliyoruz Uzun Hasan'ın. Aynı zamanda Akkoyunlu genelinde ama Uzun Hasan'ın özeline baktığımızda da özellikle tarihi İran coğrafyasına Türk kültürünü, Türkleşmeyi ve Türkçeyi yerleştirmeye çalıştığını, bölgenin tamamıyla Türkleşmesinde etkili olduğunu görüyoruz. Çünkü hakikaten çoğu zaman savaşı çıkmadan kehanetlerde bulunabiliyor. Ya da Uzun Hasan'la birlikte aynı sofraya oturup Uzun Hasan'ın ondan çekindiğini de söylüyorlar. Yine keramet, değişik böyle hareketlerle kerametlerde bulunduğunu ve özellikle Canşah'la yapacağı sefer öncesinde sefere çıkması için Uzun Hasan'a kendisine işte bir kehanet geldiğini söyleyerek delişmen hareketler yaparak elindeki asayı sofraya sopasını fırlatacak kadar da nüfusu olduğunu biliyoruz. Yani düşünün, hükümdarın sofrasına fırlatıp işte sen bunu yapmalısın, bu sefere çıkmalısın gibi onu manevi olarak da cesaretlendirdiğini görüyoruz. Tıpkı Fatih Sultan Mehmet'in Akşemseddin'e danışması gibi Uzun Hasan da Baba Abdurrahman'ın fikirlerini son derece önemsiyordu. Aslında baktığımızda iki hükümdarın tek ortak özellikleri Türk İslam lideri olmaları değildi. İlmi faaliyetlere verdikleri değer, akıl hocalarına gösterdikleri hürmet, mimari ve kültürel anlamda yaşadıkları coğrafyaya kattıkları onların ortak noktalarıydı. Ama tarih onları bir şekilde karşı karşıya getirdi. İki Türk'ün savaşı hakkında yorumlarınızı bekliyoruz.